Merhaba. Uzun bir fibromiyalji ders maratonunun sonuna geldik sayılır. Artık son derslerde tedaviler üzerine konuşuyoruz. Burada özellikle artık kendi başınıza neler yapabilirsiniz, nelerden sakınmalısınız. Bunun üzerinden bir özet geçmek istiyorum ve size önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü kendi başınıza yapabileceğiniz şeylerle fibromiyaljiyi bir yelpaze olarak görürsek ve bir ucunda artık günlük hayatı, eşini, işini, gücünü, bir sürü şeyi sürdüremeyecek düzeyde olumsuz etkisi olan bir hastalık olarak görürsek, o bölümden daha sürdürülebilir noktaya çekebilmek sizin elinizde. Bunun ipuçlarını vermek istiyorum ve o kadar da zor değil. Yani sosyal medyada birçok yerde işte hekimleriniz birçok yerden fibromiyalji ile ilgili bilgiler alıyorsunuz, okuyorsunuz ve bazı öneriler geliyor size. Ben size en basit sürdürülebilir ama sizin fibromiyalji seviyenizi ortalara çekebilir önerilerde bulunmak istiyorum. Birincisi, şimdi en basit şöyle başlayayım. Tıpta plasebo efekt diye bir şey vardır. İnanmak, nasıl bakmak? Yani tedavi olacağına inanırsan %30-35 hastalığında iyileşme oluyor olarak. Biz fibromiyajide neye inanacağız? Kendimize inanacağız. Birincisi fibromiyalji ile baş edebileceğimize inanacağız. Ve bu hastalığın kanser değil, kötü bir hastalık değil, kalp hastalığı değil, damarlarınız tıkanmıyor. Vücutta yaygın bir inflamasyon var. Öyle ki filme, tahlile kadar yansımayacak düzeyde bir genel bir durum var. Tabii ki siz işinizde gücünüzden edebiliyor ama kimse sizi anlamıyor. Ama siz bu hastalığın ne olduğunu bilirseniz ki onu uzun dersler boyunca onu anlatmaya çalıştım. Bu hastalığın ne olduğunu bilirsek, nedensiz, çaresiz, böyle sonu belli olmayan bir hastalığa sahip olmadığınızı kabul edeceksiniz. Yani sonuçta siz 90 yaşında da şu anda 35 yaşında olabilirsiniz, 90 yaşında da bu hastalığı taşıyarak 90 yaşında da olabilirsiniz. Hayatınızı sürdürebilirsiniz. Bu hastalık öyle bir hastalık işte. O zaman öyleyse bu hastalıkla barışmamız gerekiyor. Her zaman ben söylerim. Bu hastalığın artı yanları da var. Siz hızlı iş yapabilen, hızlı düşünebilen, bir şey yapınca kreatif, güzel, farklı yapabilen, çabuk öğrenebilen, çok işi aynı anda yönetebilen yeteneklere sahipsiniz. Kendi orijinal yeteneklerinizle kendinizi sürekli kıyasladığınız için o nedenle de yaptıklarınızı da az görüyorsunuz. Fibromiyaljinin size hayatınız olan olumsuz etkilerini de çok büyütüyorsunuz. Birazcık sakinleşip olayın dışına bakıp kimse beni anlamıyor, çok ağrım var, çok yorgunumdan çıkıp ne yapabilirime geçiyoruz. Ve bu hastalığın kötü bir hastalık, zarar verici, sizin hayatınızda siz bunları bir noktaya kadar kontrol edebilirseniz sizin hayatınızı kitlemeyecek bir hastalık olduğunu kabul ediyoruz. Halsizlikleriniz, ana ağrılarının ikincisi de kimsenin sizi anlamayacağını. Anlamayacak eşinizde yani çevrenizde fibromiyalji olan birisi yoksa, hatta ben birazcık daha abartayım, doktora gittiğinizde o doktor fibromiyalji ile ilgili kendisinin bir şeyi yoksa, o fibromiyalji ile uğraşan bir doktor bile olsa o bile o kadar iyi anlamıyor sizi. Yani fibromiyalji yaşayan bilir. O ağrıyı, görüntüde bir şey yok. Hep söylerim ya, normalden daha genç, daha sağlıklı görünür. Dış görünüşleri de iyidir. Çünkü kalpleri iyidir. İçleri iyidir fibromiyalji hastasının. Hep derler ya, iç güzellik dışına vurar. İçiniz güzel ki. Hasta olabilir ama ruhunuz güzel. O yüzden de her zaman daha dışarıya vuran enerjiniz de güzel görünür. Ama bir sürü şeyi anlatmakta zorlanırsınız. Ağrınızı, sızınızı, yorgunluğunuzu. Birincisi, çevrenizde bunu anlayabilecek birileri yoksa anlatmaktan vazgeçeceksiniz. Anlatmaya çalışmaktan vazgeçeceksiniz. Yani fibromiyalji ile ilgili nasıl olduğu ile ilgili bazı videoları eşinize falan gösterin. Bir şekilde kabul etsin bazı şeyleri de. Ama onun dışında yaşamayanı anlatamayacağınızı kabul edeceksiniz. Bu çaresizlik duygusu, kendimi ifade edemiyorum, anlatamıyorum duygusundan çıkmak, dışına çıkmak için olayın. Bundan vazgeçiyoruz. Bu hastanın çok kötü bir şey olmadığını, aslında belli bir noktada kontrol altına alabilirsek hayatımız boyunca bizimle devam edebileceğini kabul ediyoruz ve bunu belli bir noktaya kadar kendi kendimize kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Belli noktalardaki
Bir de tabii ki bir ayağı daha var. İçimizdeki gerçek kendimizin ne kadar yüksek kapasitesi ve yapabilirli olduğunu biliyorum. O kapasiteyi hep isteyip o anlamda birazcık daha aza kanaat getirir oluyoruz. Aza kanaat getirdiğimiz o az standart toplum normali zaten. Bizim kapasitemiz yüksek. Bizim diyorum, ben de fibromiyalji hastası olduğum için bunu söylüyorum. Tamam, bunları bir kere, bu yaklaşım cebimizde %30-40 iyileşme yaklaşımı demek. Cebimize böyle bir şeyi aldık demek. Bu güzel bir şey. Böyle yaklaşıp biraz daha pozitif yaklaştığımızda kendimiz de çevremize yakınmaktan vazgeçip anlatmaya çalışmaktan vazgeçip kendimizde yapıcı, olumlu noktaya çektiğimizde, özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Bu psikolojik bir hastalık değil. Bu noktada psikolojimizi iyi tutalım, psikolojikte kendimizi öyle şey yapın demiyorum. Psikolojik olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum bunu. O hastalığın psikolojisinde bazı şeyleri böyle bakarsak daha kolaylaştırabileceğimizi düşündüğümüz için söylüyorum. Ondan sonra peki neler yapmamız gerekiyor? Ha, sosyal medyada, beni de sosyal medyada dinliyorsunuz, YouTube'da veya Instagram'da şu anda. Ama şöyle bir şey var, sosyal medyada her konu dinlediğinizde çok kapılmıyorsunuz. E, Sürdürülebilir, kolay olanlara bakın ama çok yoğun, herkesin çok yoğun diyetleri, şunları bunları, birazdan onlar üzerinde de konuşuruz. Bunlara çok kapılmıyoruz. Çünkü fibromiyalji çok başlı bir canavar gibi bütün vücudumuzda birçok yerde birçok etkisi var. Ve kişiden kişiye değişiyor. Yani 10 binden fazla vaka yapmışımdır. Hepsinde farklı şeyler ön plana çıkabiliyor ama gruplayabiliyoruz bunları. O çıkan şeye göre bazı şeyler bazı insanlara birazcık daha iyi gelebiliyor. Ama yani şimdi şöyle düşünün. Burada o iyi gelenler kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. 100 kişi onu denemiştir. 5 kişi deneyimini oraya yazdıysa o iyi gelecek, herkese iyi gelecek anlamına gelmiyor. O yüzden de o deneyimlerin ne kadar yapılabilir, ne kadar mantıklı olduğuna bakarak uygulamaya çalışın. Birçok kendi hayat koşullarınızla birlikte de bakın. Çok fazla o deneyimlerin peşinde koşarsanız yine sıkıntı yaşarsınız. Aslında genelde de benim gözlemim, bu benim fikrim. Genelde o yoğunluk önerilen şeylerin çoğunluğu bence çok anlamlı değil. Ben hastalarım hiç önermediğim şeyler, belli diyetler, belli vitamin takviyeleri, belli uygulamalar ben önermiyorum. Hastalarım da iyi gidiyorlar. Ben çünkü bu işin fizyopatolojisi deriz, hastalık oluşma mekanizmasında çok da büyük yere koymuyorum onları. Peki kendimizi sosyal medyadaki bir sürü önerilere çok kaptırıp kendimizi kaybetmiyoruz. Onu da yapacağım, bunu yapacağım, onu yapamadım, bunu yapamadım diye kendimizi kaybetmiyoruz. İşte o doktora gidemedim, bu doktora, ben de dahilim buna, bana da gelemedim diye üzülmek yok. Önümüze bakıyoruz. Elimizdeki olanaklarla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Zaten her yere her şeye gidince her şey çözülecek diye bir şey yok. Mümkün olduğu kadar bu anlamda da kendimizi üzmekten vazgeçiyoruz. Peki neler yapıyoruz? Daha önce aslında parça parça bunları anlattım. En güzel yapabileceğiniz şey, bu sistem bir makine gibi düşünürsek, iyi bir oksijen alıp bütün vücuda iyi dağıtmak çok önemli. O daha önce de söyledim. Triflo, Acar Rüya hesabı var. Rüya Hoca çok güzel anlatıyor. Bir sürü orada küçük altın galiba. Böyle videoları var. Nasıl kullanılacak, nasıl yapılacak diye. Yani kendi başınıza alıp da yapabilirsiniz de o hesaptan da bakabilirsiniz. Göğüs hastalıkları uzmanı olduğu için bir de orada birçok hasta olumlu geri dönüş sağlıyor. 40-50 liraya alacağınız, belki en fazla 70-80 liradır alacağınız bir şey. Triflow'u uyguluyoruz. Triflow benim burada. Bak, böyle bir şey. Yani bu internetten alıp uyguluyoruz.
Bu akciğer kapasitesini arttırıp 10 kat kadar arttırıp aynı zamanda bütün vücudun oksijenizasyonunu arttırıyor. Çünkü fibromiyajda vücutta yaygın inflamasyon var. Yaygın inflamasyon olduğu için doku oksijenizasyonu bozuluyor. Doku oksijenizasyonu bozulunca da o bölgelerdeki oksijeni yoğun götürürsek oradaki toksinler, atıkların atılması daha kolaylaşıyor. O anlamda yaygın inflamasyonda çok faydasını görürsünüz. Yardımcı olacak bir şey. Yani yüzde kaç buradan yüzde kaç olumlu etki sağlarsınız bilmiyorum ama yani psikolojiniz açıdan hastalığınıza doğru yaklaşıp bir de trifilovu düzenli yapıp solunum egzersizleri de yapabilirsiniz. Trifilovsuz da yani solunumla ilgili birçok şey yapılabilir ama trifilov bir basit bir alet ve size gerçekten de o akciğer yüzeyini çok iyi açarak doku oksijenizasyonu arttırmada çok etkili oluyor. Böyle bir çalışma yok bildiğim kadarıyla ama benim bunca yıllık meslek hayatım ve aklım söylüyor ki yani işte ozonlu falan onlar da doku oksijenizasyonunu arttırıyor. Öyle uygulamalara gidip hem para hem şey harcayacağınıza bu trifilovu yapın. Doku açısından aynı etkiyi sağlarsınız. Belki daha fazla etki bile sağlanabilir diye düşünüyorum. Basit bir şey. Böyle basit bir şey önerince hafif geliyor. Önemli gelmiyor. Bununla birlikte doğru baktığınızda %40-50'lere yaklaşabiliriz hastalığınız açısından. Yani bazı çok özel durumlar hariç genel bir fibromiyalji tablosundan bahsediyorum. Peki ondan sonra neye geliyor sıra? Bu fabrika gibi düşünürsek bunun besinleri, hareketi, egzersizi bütün bunlara geliyor. Evet, bu bağlamda neler yapabilirsiniz? Yiyecekler konusunda video yaptım. Ben tamam laktoz ve gluten fibromiyalji otoimmün bir yanı da var fibromiyajinin. Fibromiyalji hastalarında olumsuz etkileri var. Bunları kısıtladıklarında hastaların kliniklerinde bir bölüm bir düzeyde iyileşme oluyor. Ama gözlemlediğim bir şey var. Bir iyileşmeden sonra bu çok böyle hayat boyu sürdürülebilir bir şey olmadığı için çok zor olduğu için de sistemde o ilk başta olumlu etkileniyor ama daha sonra artık iyice bir toksifiye olmaya başlıyor. Çok az sınırlı yiyeceklerine de bile tepki vermeye başlıyor. Bir noktadan sonra birkaç yıldan sonra ne yesem dokunuyor noktasına taşınıyor. O bağlamda yiyecek konusunda o tür diyetlerden hiçbirini ben kendi adıma önermiyorum. Sağlıklı, dengeli mümkün olduğu kadar tabii ki katkı maddesi olmayan doğal şeyler tüketebilirsiniz. Ben şey yapmıyorum ama işte ne bileyim aldığınız yiyeceği mümkün olduğu kadar hani suda bekletti, şu sebzeyi şu zamanda ye. Bu tür önerileri internette bir sürü var. Bunlara bakabilirsiniz. Yiyecekleri nasıl tüketeceğimizle ilgili öneriler ama çok büyük kısıtlamalar konusunda takılmayın derim. Kendinizi, çevrenizi, beyninizi, vücudunuzu, hayatı zehir etmeyin. Kısıtlamalar çok bana mantıklı gelmiyor. Peki ne yapacağız diyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar mevsimindeki meyve sebzeleri doğal olarak mevsimdekileri tüketerek mümkün olduğu kadar da dengeli beslenmeye çalışarak tabii ki yapay şekeri, unu da hayatımızda azaltarak yani ne bileyim artık seyir unu çok fazla bulunuyor. Bazı şeyleri öyle yapıp biraz ekmeği azaltmak hani hayatımızda çok gerektiğinde yemek gibi unu ve beyaz unu tüketme konusunda tabii ki bunları hasta olmadan da sağlık için ben öneriyorum ama abartılı diyetleri önermiyorum. Şimdi beynimizi biraz rahatlattık. Onu mu yiyeceğim, bunu mu yiyeceğim? O dokundu mu, bu dokundu mu? Notlarıma bakıyorum. Ondan sonra peki onun dışında postürün öneminden bahsetmiştik fibromiyajide. Gerçekten de çok etkili benim kliniğimde tedavimdeki ana unsur ve yani yıllardır çeken çok şey denemiş vakalarda postürü düzeltmekle birlikte çok kısa sürede çok yol alabiliyorum. Birçok şeyi birlikte yapıyorum ben ama yine de çok etkili olduğunu söylüyorum. O zaman biz kendi başımıza ne yapabiliriz?
Yapabileceğimiz şeyler, uzak yakın gözlüğü birlikte varsa onu kullanmayacağız. Biraz çok para verip yaptırmış olabilir ama lütfen onu değiştirin. Biraz zor oluyor, konforlu olmuyor bir yakın bir uzak gözlüğü kullanmak ama dayanacağız. Uzak yakın gözlüğünü birlikte kullanmıyoruz. Ayakkabılarımıza dikkat ediyoruz. Ayakkabı, postüroloji ayaklarla ilgili videoda anlatıyorum. Çok rahat gibi görülen ayakkabılar hep satış amaçlıdır. Ayağınızı giydiğiniz anda sizi rahat hissettirir ama bedeniniz için doğru değildir. Veri işlenmesinde orada anlattığım gibi ayakkabılarımızı daha doğru, daha sağlıklı seçiyoruz. Diş çene kompleksimize gelince, diş çene kompleksiyle ilgili şöyle bir sorun var. Tabii ki dişlerimizi mümkün olduğu kadar her zaman maddi zorluyor ama fibromiyalji gibi bir yapımız varsa, ailemizde böyle bir şey varsa, migren varsa daha sensitif bir yapımız var. Sinir sistemimiz ve hücresel uyarı aktarım sistemimizde. Yani işletim sistemimiz biraz daha sensitif. O zaman bu durumda diş tedavilerimizi mümkünse her alanın uzmanı var. Uzmanıyla çalışmaya çalışıyoruz. Mümkünse tabii ki kontrol ettiriyoruz dişlerimizle ilgili kanal tedavileri yapıldıysa özellikle endodontist yapmadıysa diş köklerindeki sorunları bir protez bir kron yapılması gerektiğinde mümkünse protez uzmanıyla çalışmayı tercih ediyoruz. Diş sıkma ile ilgili de işte botoks uygulamalarına karşı olduğunu söyledim. Diş sıkma aparatları yumuşak olmamalı, onu da söyledim. Belli bir bruksizm derslerinde anlatıyorum. Bu konuda çalışan mümkünse bir protez uzmanı az sayıda ama bu konuda özel çalışma yapmış bir uzmanla çalışmaya ve oklüzel splintle çalışmaya çalışıyoruz eğer diş sıkıyorsak bu anlamda faydası olacaktır. Tabii ki ama yani ideal tedaviler anlatıyorum ben ama kendi kendimize hayatımız içinde akarken neler yapabiliriz noktasında üzerinde durmamız gereken bir diğer konu da hareket. Hareket ve egzersiz konusunda birçok fibromiyalji hastasına öneriliyor. Burada da hareket her zaman iyi ama kendi sınırlarımız, kendi limitimiz içinde iyi. En basitinden ele alırsak herkesin bir yapısı vardır. Bazı insanlar daha hareket sever hayatları boyunca sağlıklı yaşamlarında. Bazı insanlar da çok hareketten hoşlanmaz. Mesela ben hareketi çok severim. Hastalarım bilirler hep ayaktayımdır. Şimdi dururken bile huzursuzluktan değil hareket etmek isterim. Dansı severim. Gençliğimde atlettim. Şimdi bunları böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bana o yüzden de hareket etmek iyi gelir. Hastayken bile biraz hareket iyi gelir. Şimdi benim yapım. Ama hayatım boyunca çok hareket sevmeyen bir insana e, sağlıklı diye egzersiz yaptırmaya, sağlıklı olduğu zamanda da egzersiz çok sevmeyen bir insan için onun sınırı daha farklı değişir. Belki yumuşak, yavaş bir yürüyüş ona, açık havada bir yürüyüş ona iyi gelecektir. Bazısına daha böyle daha şey bir hareket yani yüzme daha işte ne bileyim pilates şey belli bir şeyde hareket iyi gelecektir. Bazısına yoga iyi gelecektir. Sonuçta birazcık hareket iyidir ama yapabiliyorsanız kendi vücudunuzu dinleyin. O hareketleri deneyin yavaş yavaş ama belli bir spor hocası, belli bir uygulayıcısıyla, belli bir gruba dahil olarak denediğinizde sıkıntı olabiliyor bazen. Grubun yöneten kişiyi uyarın, kendi kendinize uyarın. Hiç kimse size şey yapamaz, her hareketi yapacağım diye kendinizi zorlamayın. Böyle bir şeylerle hareketi iyi hissedip, iyi geldiğini hissettiğiniz düzeyde hareket yapmak iyidir. Bu konuda da uyarımı yaptıktan sonra burada tabii homeopatiden bahsetmek istiyorum. Şimdi homeopatide biz remedileri ona göre hareketin iyi geldi, iyi gelmedi diye de remedi seçiyoruz. Bu kadar hareketin vücuttaki etkilerini aslında önemsiyoruz ve önemli bir veri vücut için. Homeopatik tedavi de deneyebilirsiniz. Homeopatik tedavinin şöyle bir avantajı var. Başka şehirde, başka bir yerde uzaktan online yapılabilir. Artı ücreti daha düşük göreceli olarak. Hani bazı
uygulamaları uzun süre seanslar yaptırıp oraya canınız yanıp bir sürü paralar harcayacağınıza evinizden online görüşüp homeopati uygulayın, daha çok yardımcı olur, daha çok faydalanırsınız. Bunlar benden uyarması size yapabileceğiniz şeyler olarak. O zaman önce bir sakinleşiyoruz. Kendimizin kendi farkımıza varıyoruz. Kimseye anlatmaya çalışma çabasından çıkıyoruz. O psikolojiden çıkıyoruz. Kimse beni anlamıyor psikolojisinden. Dünyada sizin gibi bir sürü bu işi çeken insan var. Sizi anlayacak insan var. O an çevrenizde olmayabilir. Ve bir gruplar var. Fibromiyajda herhalde öyle, ben dahil değilim tabii hasta olmadığım için. Gruplar var. O gruplarda da öyle bir herkes bir koşturma, onu yap, bunu yap, böyle bir şey içinde. Burada da kendimizi dikkate alıyoruz ve sakinleşip yapabileceğimiz şeyleri daha aza indirip kendi kendimize pozitif bakarak bu hastalıkla barışmaya çalışarak ve çaresiz bir şey değil, çaresi var, çözümsüz değil, çözümü var. Hastalık derecesini kendimiz olarak aşağılara çekiyoruz. Ama tripilov solunum egzersizlerimizi mutlaka yapıyoruz ve beraberinde de gerekirse işte ayakkabımızdı, diş sağlığımızdı, bazı şeylere de dikkat ediyoruz. Abartmadan sağlıklı besleniyoruz, abartmadan canı sıvımızı tüketmeye dikkat ediyoruz. İhtiyacımızdan fazla birisinin önerdi diye 3 litre, 4 litre, 2 litre böyle bir şey yok. Sizin bedeniniz bilir, kendi bedenimizi dinliyoruz. Peki, nelere dikkat ediyoruz? İşte söyledim ya, bu notlarıma bir bakayım. Şimdi e, yapılan uygulamalar ve geniş bilgiler noktasında yine kendi deneyimlerimden bazı şeyleri söylemeye başlayacağım. Bir, duygusal boyutu, psikolojik boyutunda baktığımızda bu tür problemlerde psikolojik tedaviler deneniyor. Daha önceki videoda yaptık, daha önceki derslerde de konuştuk. Bunun bir bilinçaltı düzeyi var. Hem hastalık, travma ile ilişkisi var, hem de sıkma ile ilişkisi var. Burada bilinçaltı temizliği, beyne format atmak, birçok şey söylenebiliyor. Bunlar için psikoterapiler ve birçok uygulamalar da yapılıyor. Şimdi bu teknikler içinde dikkatimizde çekecek şey, bir yere takılıp kalmayacağız. Travmamız başımıza gelmiş olay olabilir. Ama şöyle bir şey ki, herkesin travması kendine, herkesin kendine göre başına gelmiş bir şeyler var, arayıp bulsa ve bazılarında daha büyük, ciddi olaylar da olabiliyor. Ama ben fibromiyaj hastalarında bilinçaltı çalışma yaparken görüyorum ki hepsinin kendine göre ciddi sorunu var. O olayın başkalarına göre ne kadar ciddi olup olmadığı önemli değil. Sistemini kitleyen, bilinç amigdala düzeyinden sistemini kitleyen sorunlar var. Ama benim söyleyebileceğim bu çalışmalar bilinçli beyinle yapılan terapi ve benzeri çalışmalarla çözülmüyor veya fibromiyalji hastalarına işte mükemmeliyetçilikten vazgeç, bu kadar çok ayrıntı düşünmekten vazgeç gibi telkinler işe yaramıyor. Çünkü mükemmeliyetçi değiliz ki. Çok fazla şey yapabildiğimiz için beklentimiz yüksek. Çünkü zaten bizim sistemimizin kapasitesi yüksek. Bu mükemmeliyetçilik değil, kendimizle o ilgili, bir kendi kapasitemizle ilgili bir şey. Zaten dışarıdan telkinlerle de düzelmiyor bu. Kendi açımızdan baktığımızda işte geçmiş travmamız var, her şeyi yok. Herkesin travması olabiliyor. Herkesin içinde neler var bilemiyoruz ve biliyoruz, yani ben biliyorum da herkes de bir sorun çıkıyor fibromiyalji hastalarında, ama bunlara takılıp bunlarla ilgili temizleyeceğim bir şeyi temizlemeyeceğiz, bir şeyi formatlamayacağız. Onlarla bir şekilde barışıp onlar aslında bilinçsiz beynimizde amigdalada kitleyecek düzeyde olmasını engelleyeceğiz. Bu anlamda da bazı çalışmalar yapılabilir. Yani EMDR var, aile dizimi var, belli bazı çalışmalar var, hipnoz olabilir, ama o çalışmaları yaparken de ne kendimizi bilinçaltı çok kötü, çok kirlenmiş hissedeceğiz. Yine de bir denedik, bir süre
çalışmalara baktık. O çalışmadan sonuç alamadık. O çalışmada kendimizi kitleyip uzun vadeli illa oraya takılmayacağız. Deneyebiliriz ama fazla takılıp kendimizi o şeylerle zehirleriz de. Öyle bir temizlik yok. Nereyi temizleyeceğiz? Biz biziz, her şeyimizle, geçmişimizle biziz. Bir şeyi temizlemeyeceğiz. Onu da unutmayacağız. Şimdi duygularla ilgili çalışmalar bu. Bunu psikolojik yaratmadığımızda unutmuyoruz. En çok bana gelen sorulardan birisi işte ozon terapisi yaptıralım mı? O tür işte vitamin, mineral kullanımları. Şimdi ozon terapisi vücut için olumlu bir şey. Oksijenizasyonunu arttırıyor. Bana sorarsanız yakınınızda çok kolay maddi olanaklarınız uygun ozon yaptırabilirsiniz. Ben yapmıyorum çünkü ben alt nedenlere iniyorum ya. Ama onun yerine triplo yapın, bence daha etkili olur. Kuru iğne yaptıralım mı diye çok soru geliyor. Kuru iğne vücuttaki bu toksinler, vücuttaki oksijenizasyon bozulunca belli trigger noktaları var. O noktalara e, toksinler daha çok birikiyor ve oralar ağırlı nokta haline geliyor. O oralara yapılan uygulamalarla o iğnenin mekanik etkisiyle oradaki dokuda bir hem uyarı oluşturup hem oradaki yapışmış kaslarda bir hani bir açmak gibi bir uygulama özelliği var. Sadece bununla bitmiyor. Aslında o tetik noktaları aynı zamanda akupunktur noktaları da aslında vücudun bir şeyinde daha uygun bir uyarı oluşturmuş olunuyor. Ama kuru iğneleme tamamlayıcı tıp unsurları içinde yer almaz. Klasik tıbbın uyguladığı bir şeydir. Şimdi benim gibi bir tamamlayıcı tıp uzmanı artık çok farklı bir noktadan bakabiliyordur. Yani kuru iğnenin o uyarıcı etkisini de biliyoruz ama onun içinde işte nöral terapi yaparsan hiperpolarize edici doku oksijenizasyonu, mitokondriyal enerji düzeyindeki etkileri olan bir prokain içerebilir veya akupunktur iğnesi olarak tam uygulayacağım noktayı seçebilirim ve bir kombinasyonla yapabilirim. Akupunkturun bir felsefesi var, bir kombinasyonu var. Sadece ağırlı noktalara uygulama değil. Ve o yüzden de ben yani kuru iğnelemenin yine geçici bir çözüm olduğunu zaten biliyorum. Yana gelen hastalardan da çok açık. Bir de zaten fibromiyajın fizyopatolojisine, ne bozucu alanına, ne postürolojisine, ne inflamasyon düzeyinde lokal ağrı noktada etkiliyor. Diğer şeylerine bir etki, oralara dokunan bir yönü yok. O yüzden de geçici olmaya mahkum. Birazcık da bayağı can yakıyor. Deneyebilirsiniz arada ama tedavi çözümü gibi düşünüp ben hani oraya ümit ve bağlamayın. Maddi manevi kendinizi yıpratmayın. Çünkü geri dönecek bir şey. Uzun vadeli bir tedavi şeyi bence mantığı yok gibi görünüyor. Ağrı ve kısa süreli rahatlama için faydalı olabilir. Peki vitamin mineral katkıları içinde işte D vitamini yüksek, düşük, B12 düşük. Şimdi birçok çinkosu, magnezyumu birçok şey kullanılıyor. İşte magnezyum onu mu kullanalım, bunu mu kullanalım? Benim gruplarımda veya benim paylaşımlarımda böyle bir tartışma yok. Çünkü ben bunların hiçbirini önermediğim için neden diye sorarsanız zaten vücutta yaygın bir inflamasyon var. İnflamasyon ve vücudun sisteminde bir şey var. Yani D vitamini yılın Kıbrıs'ta yaşayan bir hastada da yani ve işte ne bileyim Kıbrıs'ta yılın yarısından çoğunu askılı bir bluzda dolaşabilir hasta. Kıbrıs'ta yaşayan böyle yaşayan bir hastada bile D vitamini düşük olabiliyor. O zaman dışarıdan alımla ilgili bir sorun yok. Sistemde bir sorun var. Ben sistemi düzeltme taraftarıyım. De ne olursa olsun yani yaratılan her şey yiyeceklerde, her şeyde vitamin ve mineraller var. Hormonlarla bozuluyor, işte GDO'larla bozuluyor, toprağın işte yapısı bozuldu, tamam ama biz de bozulduk, biz de değişiyoruz. Ben yine de hala eksiklikler olmakla birlikte e, yine yiyeceklerle alınmanın bu yaşayan organizma için daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hani birazcık da Çin akupunkturu de bilgilerim de onu düşünüyor. Yani bağırsaklardan bir çiğ bizim gelen besin çiğ oluşurken yiyeceğin çiğsi oradaki bakteriler bunların
vücudun kendisi hepsiyle birleşen bir çiğ var. O yüzden de birazcık daha sentetik şeylerden hoşlanmıyorum, önermiyorum. Birazcık da maliyetli de. Bayağı bir maliyeti var. Çok da etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Dengeli ve sağlıklı beslenmek daha iyi etkili olabilir. Çok abartmadan almak istiyorsanız alabilirsiniz. Veya şu veya bu diye bir şey önermiyorum. Diyetlere gelince diyet işte kandida diyeti mi, taş devri diyeti mi, GEPS diyeti mi birçok diyet önerilebiliniyor. İşte gluten ve laktoz free diyetler de öneriliyor. Birçok böyle bir işte ketojenik diyet başka şeyler de var. Yani açık söylemek gerekirse bana gelen hastaların hemen hepsi uzun süreli ve bayağı ciddi diyetlerden geçmiş olarak geliyorlar. Hep söylenilen şey bir miktar başta faydası olsa da uzun vadede çok çözüm olmadığı ve hayatı da zorlaştırdığı yönünde. Bir aşamada da şey oluyor. Artık diyete başlamadan öndeki yedikleri de çok dokunmaya başlıyor ama kısıtlanmış bir durum oluyor. Sağlıklı beslenme diyetleri öneriyorum. Kandida falan diyetleri hani böyle bir 3 hafta falan yapılıyor. Bazen böyle çok kısıtlayıcı diyetlerde şey var. Vücudun detoksikasyon mekanizması, karaciğer özellikle iyi çalışmıyorsa burada dikkat etmek gerekiyor. Bu diyetlerde mesela kandida diyeti uyguladınız. Bağırsaklarınızdaki artmış kandidalar aynı zamanda ağır metal ve toksin de tutar. Şekerinizi ve yiyeceklerinizdeki bazı vitamin mineralleri kullanmakla birlikte ciddi bir toksin de tutucu özelliği vardır. Onları siz aç bırakırsanız, hiç karbonhidrat almayıp aç bırakırsanız bir süre sonra onlar da bir ölme ve parçalanma durumları açığa çıktığında çok fazla toksin de açığa çıkar. Onları yok etmeye çalışırken. Bir de onlar bağırsaklara tutunuyorlar. Bağırsak duvarına böyle çıkıntılarıyla yapışıyorlar. Aç kalınca o yapıştıkları yerden bırakıp yiyecek aramaya kalkıyorlar. Siz hiç karbonhidrat, skande diyetinde sıfır karbonhidrat var. Hani meyve, küçücük bir meyve bile yiyemiyorsunuz. İşte onlar oraya çıktıklarında o bağırsakta yapıştığı yerlerde bağırsak duvarında hasar yaratıyor. Onlar ölünce o toksinler oradan daha kolay giriyor. Kanda daha fazla toksine neden oluyorsunuz. İşte orada karaciğeriniz falan iyi çalışmıyorsa o mekanizmalar zaten fibromiyalji hastalarında bozuk olabiliyor. O zaman ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunları da lütfen unutmayınız. Bu bir bütünlük halinde ezbere hiçbir şey yapılmıyor bu durumda. Ama bir de şey var tabii ki. Bir de fibromiyalji hastalarında olayın oluşmasında viral enfeksiyonlar bir kısmında ön plana çıkıyor. Viral enfeksiyon sonrası oluşabiliyor. Çok sık enfeksiyon geçirme durumları olabiliyor. Lyme olabiliyor. Bunlarda da fibromiyalji ortaya çıkabiliyor. İşte o durumda da karaciğer çok etkilenmiş oluyor zaten. Karaciğer yeterli çalışmıyor. Kanda karaciğer testleri normal çıkabilir. O düzeyde bakmıyoruz. Ben mesela kulaktan şey olarak nabızla vasla bakıyorum ve kulaktan düzeltiyorum ve özellikle aşı sonrası, viral enfeksiyonlar sonrası, öncesinde karaciğerinde bir sorun olmayanlarda ciddi sorun olduğunu görebiliyorum. Nabız düşüyor ciddi düzeyde. O yüzden de hani diyeti bir şey yaparken de bir yerden kaş yaparken göz çıkarma derler ya, öyle bir şeye de neden olabilir. O yüzden de bu kadar sıkı ve rigid diyetlerle ilgili kafamızda soru işaretleri olsun. Başka bana soracak şeyler de aynı şekilde, diş tedavileri de amalgam dolguları çıkartalım. İyi hoş, tamam, amalgam dolgular vücuda ağır metal salınıyor sürekli, onları çıkartmak gerekiyor ama çıkartırken yoğun bir toksikasyon oluyor. Buharı ve şey açığa çıkıyor. Ne kadar rubber dam denilen örtü serilip kullanılsa, birçok şey yapılsa da yani fibromiyalji hastasında ağır metal, ona gelinceye kadar çok şey var. Fibromiyalji hani amalgam dolgularımı çıkarttırayım derken
derken yine aynı şeye dönmeyelim. Amalgamda olduğu göreceli olarak daha sağlıklı bir dönemde çıkartılabilir. Benim hastalarımda en son uğraştığım durum oluyor. Bunlara kapılıp birçok amalgamını aynı anda çıkarttırmaya kalkıp bir sürü sıkıntı yaşamanızı önermiyorum. Ee, Onun dışında şeyleri başka diyeceğim. Ha, genelde kadınlarla uğraşıyoruz. Fibromiyalji kadınlarda çok yaygın biliyorsunuz. Kadınlara bir erken menopoz, menopoza doğru gitme veya hormonal bir şeyler uygulanabiliyor. Fibromiyalji hastasıysanız bu süreçte homeopatik destek organ remedileri çok işe yarıyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle herhangi bir durumda işte bir hormonal bir şey almak durumunda kaldığınızda da homeopatik detoks daha mantıklı olacaktır. Bir de artık şu bir gerçek ki erken olmasa bile menopoz döneminde ve sonrasında hormonal desteğin önemi çok gündeme geliyor. Doğala eşdeğer hormonlar öneriliyor. Bu noktada fibromiyalji hastasının daha çok ihtiyacı var standart bir kadına göre bence ve bu konuda hormonal homeopatiyi daha hem doğal hem etkili olduğu için homeopatiyi özellikle öneriyorum hormon terapileri yerine. Aynı şekilde de hem glikoz intoleransı hem tiroid problemi fibromiyajide geliştiğinde homeopatiyi daha ön planda öneriyorum. Şimdi daha konuşacak çok şey var tabii ki. Benim aklıma gelenler bunlar. Videoyu da çok fazla uzatmayayım. Siz sorular sorarsanız, altına sorularınızı yazarsanız sizin kafanızda takılan soruları belki yeniden bir video yaparım, belki bir canlı yaparız. Tekrar bu konu üzerinde konuşabiliriz. Artık bundan sonra parça parça konulara geçeceğim. Fibromiyaljiyi bir bütün halinde bayağı bir derleyip topladığımızı düşünüyorum. Bir şekilde buralarda bu videolara denk gelirseniz geriye dönük sayısız dersim var. Birden başlayıp hatta postüroloji okulunu, bruksizme izleyip sonra fibromiyaljiye başlayıp bütün okulları ve sırasıyla izlerseniz bu sistemi, bu hastalığı anlamakta daha yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu hasta okullarını yapmamın amacı da zaten sizi daha bilinçli bir hasta durumuna getirmek, farkındalığınızı artmak hastalığınızla ilgili. Bu konulardaki çok uzun yıllardır deneyimlerimden çıkardığım sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü fibromiyalji konusunda çok çalışmalar yapılsa bile daha çok belli maddelerin, ilaçların etkileri üzerine yapılmış çalışmalar var. Ama bu tanısı üzerine işte immünite üzerine yapılmış çalışmalar var. Çok fazla çalışma var ama günün sonunda o çalışmalara baktığınızda hastaya çok bir faydası yok. Ben uzun yıllardır ilaç dışı tıpla uğraştığım için benim çalışmalarım o alanda bir yolculuğum oldu ve bütün sonuçlarını, çıkardığım sonuçları, tedavide etkili yaklaşımları, mekanizmasını sizlerle paylaştım. Umarım fibromiyalji okulu özellikle çok sıkıntı çeken bu konuda muzdarip olanlara faydalı olmuştur.